Akdeniz'de sular yavaş yavaş kaynamaya başladı. Sözlü tehditler artık askeri tehditlere döndü. Gemi durdurmaya çalışanlar, vurma planları yapanlar, uçak engelleyenler. Hepsinin ortasında da biz varız. Peki bu satrançta son durum ne? Kimlerle anlaşabildik veya anlaşmaya çalışıyoruz? İncelemeye başlayalım. Akdeniz, Türkiye için en önemli. Hayır, bir dakika ya. Videoya böyle girmeyeceğim. Çünkü böyle videoları zaten milyon kere izledik ve önemini biliyoruz. O yüzden direkt konuya giriyorum. İşin baş özeti, Güney Kıbrıs hukuksuz olarak tek taraflı sondaj çalışmaları yaptı. Kuzey Kıbrıs'ın varlığını yok saydı. Ama Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı gitti, Türkiye karşıtı açıklamalar yaptı. Yok bizi kendi halimize bırakın da Türkiye'ye bağlanmayacağız da falan falan. Ula, bizden başka sizi tanıyan, yardım yapan yok. Biz zaten biriz. O için yapılan şeylere bak. Rum yönetiminin bu hareketleri üzerine hem Kuzey Kıbrıs'ın hem de kendi haklarımızı korumak için sondaj gemilerini yolladık. Gemilerin güvenliği için Kıbrıs'taki Geçitkale Havalimanı'nı insansız hava araçları için canlandırdık. Akdeniz'de gördüğünüz İHA'lar artık bu bölgeden havalanmakta ve deniz kuvvetlerimizle birlikte de aramalara tam gaz devam ediyoruz. Libya konusuna gelirsek, Libya hükümetiyle deniz yetki alanı anlaşması imzalandı biliyorsunuz. Böylece Türkiye bu süreçte bölgede hem aktif olarak hem de anlaşma olarak adam gibi faaliyet yürüten tek ülke oldu. Eğer bugün Libya'da bu konuma gelmeseydik Hafter kontrolü alacaktı. Şu kadarcık bir toprakları kalmıştı. El atmasak kaybedilmesi kaçınılmaz. El atmasak bu alt kısım Suriye, Irak, Suudi Arabistan, Mısır ve Libya birleşerek bizi alt kısma hapsedebilirlerdi. Bunlar öyle bağımsız ülkeler de değil. Hepsini ya Amerika ya Rusya bir yerlerden kafalanıyorlar. Yıllarca parçalandılar, şimdi dışarıdan yönetiliyorlar. Aslında bu Libya meselesiyle odakları oraya çektik. Hepsi Akdeniz yerine önce o noktaya odaklandılar. Sadece kurduğumuz deniz köprüsüyle bile etki alanımızı bütün Akdeniz'e yaydık. Uydu fotoğraflı sitelerden takip ediyorum. Ya bir denizaltımız, savaş gemimiz, kargo gemimiz sürekli bu bölgelerde hareket halinde. Hayali EastMed projesi de bu hamlelerle geçersiz kaldı. Proje İsrail'den çıkan doğalgazın Güney Kıbrıs üstünden Yunanistan'a ve Avrupa'ya geçmesiydi. Sondaj faaliyetlerimizle artık sadece bir hayal. Tabi Türkiye sondaj deyince Fransa hemen Güney Kıbrıs'a Charles de Gaulle adında bir uçak gemisi gönderdi. Ve Amerika bir üs inşa etmeye başladı. Şımarık çocuk da boş durur mu? Kendi bir şey yapamayınca hemen olaylara dahil oldu. EastMed projesi yatınca bunlar tutuştu, ne olsun. Türkiye işin içine girmeseydi kimsenin sesi çıkmazdı. Hatta öyle ki Güney Kıbrıs yönetimi milletin 35.000 kilometrelik deniz alanını gasp etmiş. Kimsede ses yok. Biz yapınca kınıyoruz. Onlar yapabilir. Sırada kıyısı olmayan dayılarda. Amerika, Rusya'nın Akdeniz'i çok fazla ihlal ettiğini bahane ederek Güney Kıbrıs'a üs kurduğunu söyledi. Adana'daki incirlik yetmiyor sanırım. Rusya, Akdeniz'de sürekli olarak Su-35'lerle Amerikan uçaklarını ve donanma gemilerini taciz ettiği için, ayrıyeten İran'ı bir hedef olarak gördüğü için Amerika Akdeniz'de son derece aktif. Şu an Akdeniz'de 4 destroyeri, 2 denizaltısı bulunduğu söyleniyor ve hemen şu an Süveyş kanalının güneyinde 2 adet uçak gemisi bulunmakta. Sürekli olarak tatbikatlar yapılarak NATO'nun Akdeniz'de rol alması sağlanıyor. Bu da kalma bahanesi. NATO varlığı bizim için iyi olsa da uzun vade planlarında zararlı. Karşı kısım Rusya'da yok Suriye'ye destek, yok Hafter'e destek diye donanmasıyla ve uçaklarıyla bu bölgede. Geneliyle ABD'nin ve Rusya'nın donanma satrancını izliyoruz ama o masada hakem olmamız gerekli. Diğer ülkelerden Fransa ise Yunanistan'ı ve Rumları korumak için ortalıkta dolanmakta. Kargo gemimize yaptığı tacizi gördük. İngiltere ise zaten petrolü duyar duymaz hemen damladı. Geneliyle bir bahaneyle dibimizdeler. İsrail'in durumuysa biraz farklı. Libya'ya yaptığımız atılımlardan sonra devre dışı kaldı. Milyar dolarlık doğal gaz projesi bir anda çöp oldu. Akdeniz'de sözleri geçmez düzeye geldi. Fark ettiyseniz anlaşmalar dışında son zamanlarda pek bir icraatlarını göremedik. Bize yanaşmaya çalışıyorlar. İşte sebebi de bu. Aslında bunu kullanıp anlaşsak pek fena olmaz. Bize alan olarak zararı olmadığı gibi bu kadar ülkeye karşı yanımıza militarist bir müttefik almış oluruz. İsrail şöyle böyle demek yerine ülke meselelerinde sadece çıkarların olduğunu unutmayalım. Geldik şımarık çocuk Yunanistan'a. Baktı ortalık hafif kızışıyor. Fransa, İngiltere gelince bu şımarık kardeşimiz de direkt bu fotoğrafı paylaştı. Fotoğraf hava savunma sistemlerini belirten bir harita. Hedef menzili olarak Balıkesir, İzmir, Bodrum ve Dalaman'ı gösterdi.
NATO şemsiyesi altında adaları silahlandırmaya devam ediyorlar. Baktılar işler ciddi, hemen asarım keserim moduna girdiler. İlginç bir kafa yapısı. Dışişleri Bakanlarımız gereken cevabı verdi. Yunanistan'ı akıllı düşünmeye davet ediyorum dedi. Herkes çıkarına göre konuşuyor ya, ABD'nin Atina elçisi çıkıp demesin mi? Deniz sınırları Türkiye'nin yaptığı tek taraf olarak belirlenemez. Yunanistan'la Türkiye arasındaki gerilimden karlı çıkan Putin diye. İşler iyice çıkmaza girdi. NATO'nun babası ya kendisi, aklınca gerilimi düşürecek. Yunan spikerin şu sözlerini unutmayalım. Τεχνολογικό, αν όντως συμβαίνει έτσι, υπάρχει στη Λιβύη, πέραν των μη επανδρομένων αεροσκαφών τύπου Bayraktar, τα οποία επιχειρούν ένοπλα στην περιοχή της Λιβύης, κάτι που πρέπει να μας βάλει, είπαμε, σε σκέψεις αναφορικώς με τις τακτικές, με την ευκολία με την οποία τα μη επανδρομένα αεροσκάφη πλέον αναπτύσσονται και εμείς παρακολουθούμε. Ενώ θα έπρεπε να είμαστε από νωρίς και δεν έχει χαθεί χρόνος, πρέπει αμέσως να μπούμε σε αυτή. Yunan kardeş demezler mi? 1. Oturduğun yerden bir şey üretemezsin. 2. Sahada herhangi bir deneyiminiz yok. Biz savaş içinde büyüdük. Sırf seçimleri geliyor, oylar artsın diye Türkiye'ye aslan kesiliyorlar. Ayasofya'da Fetih Suresi okunuyor diye hemen diyorlar ki bizi kışkırtıyorlar. Hatta bize karşı bu uluslar Türkiye karşıtı ittifak kurulacağını duyurdular. Bu karşıt grupta Yunanistan, Güney Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa var. Bak sen. Kendilerine olan güveni ve yeni ittifakı bu videoda görebiliriz. Γιατί αυτό πιστεύω. Ελάτε. Η Ελλάδα δεν έχει κανένα λόγο ούτε να τρελαίνεται, ούτε φυσικά να φοβάται για αυτά που κάνει η Τουρκία. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με στέρεη ηγεσία, στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης, με ισχυρές διεθνείς συμμαχίες και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Δεν φοβόμαστε καθόλου την Τουρκία. Sona gelirsek Türkiye hem anlaşmalar olsun hem askeri gücü ve konumu olsun bu son olaylarda Akdeniz'i bir Türk denizi haline getirmeye başladı. Fransa baktı, Libya'da Türkiye başarılı, Türk donanması sürekli Trablusnor'da donanmasını uzaklaştırdı. Gemilerini Güney Kıbrıs'ta sessiz sessiz ortalığa bıraktı. Hatta İtalya, Trablus'a bizim tarafımızda çalışması için bomba imha ekibi bile yolladı. Güzel gidiyoruz. Eğer İstmed için İsrail'le bir anlaşmaya gidilirse de tam bir kazan kazan durumu oluşur. Beklenen o büyük hamleyi biz atmış oluruz. Bakalım ilerleyen günlerde bizi neler bekleyecek. Şimdilik bu kadar ama videoyu da bir efsane ile bitirmek istiyorum. Amerika'ya verilen bir ayar. Tarih 10 Temmuz 2015. Yer Irak. Amerikan ordusu her zaman yaptığı gibi bölge üzerinde keşif devriyesinde. Araçlarıyla ve yaya askerleriyle beraber. Bir anda IŞİD'li militanların saldırısına uğradılar. Araziden de çıkamadılar. Hemen klasik Amerikan işi İncirlik üssünden hava yardımı istediler. Ama İncirlik cevap olarak 10 dakikada bölgeye gelebileceklerini söyledi. 10 dakikaya da bölge açık patatese çıkarlar. Sonra ne mi oldu? Askerler ne olduğunu anlayamadan üste irtibata geçti ve gerçeği öğrendi. IŞİD'i vuran Türk jetleriydi. Tabii şaşırtıcı olan bu değil. Bu olay hava desteği istemelerinden sadece 20 saniye sonra gerçekleşti. Türkiye, Amerikan iletişimini gizli olarak dinlemiş ve bölgede aktif durumda olan F-16'ya bu bilgiyi iletmişti. Hatta öyle ki askerini kurtarmamıza rağmen Amerikan sözcüsü Türkiye'nin bizi izliyor olması iki ülke arasındaki güveni zedeler dedi. Peki bunu neden anlattım? Bu arada olay gerçek. Çünkü biz harekat kabiliyeti çok yüksek bir ülkeyiz. Amerika güçlü olsa da olayda belirttiğimiz gibi bu topraklara hakimiz. Gerekirse Irak'ta, gerekirse Suriye'de, gerekirse Akdeniz'de. Videoyu beğenerek bize destek olabilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum, görüşmek üzere.